Merhaba arkadaşlar, Hadi Örsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 1,5-2 yaş ölçülerinde kız bebekler için yazlık elbise yapımını anlatacağım. Elbisemi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. 2 yumağa yakında ip kullandım. 2 yumaktan çok az ipim kaldı. İpim kartopu bambu, 100 gramı 230 metre olan %50 bambu, %50 viskoz. Bu renkte örmek isterseniz renk kodu K 573. Ölçülerimiz şu şekilde. Elbisemizin genişliği 30 santim. Yaka kısmından uzunluğu 40 santim. Askılardan uzunluğu ise 43 santim. Elbisemizin boyunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Askılarını bu şekilde uzun yaptım arkadaşlar. Bebeğin boyuna göre askılarını ayarlayabilirsiniz. Gerçekten çok kullanışlı bir yazlık elbise oldu. Elbisemizin ön kısmı bu şekilde, arka kısmı da böyle arkadaşlar. İsterseniz ön kısmına modeli uygulamayabilirsiniz. Fakat uygularsanız da çok güzel olur. Ben uyguladım. Gerçekten çok farklı, çok güzel bir bebek elbisesi oldu. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Yeni örgü videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi yazlık bebek elbisemizin yapılışına geçelim. Örmek isteyen herkese kolay gelsin. Elbisemiz için 3,5 numaralı şişe 92 ilmek atarak başlıyoruz. 3,5 numaralı şişime 92 ilmek attım. Şimdi her iki yönde düz olarak öreceğim. 3 sıra haroşa öreceğiz. Haroşamı her iki yönde düz olarak öreceğim. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. Başlarken ters olarak başlıyorum. Daha sonraki sıralarda örmeden alacağım. Şimdi ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Toplamda 3 haroşa sırası örüp modelimize geçeceğiz. Sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Sıra sonundaki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçiyorum. Ön yüzde yine ilk ilmeğimi örmeden alıp diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonundaki ilmeğimizi de düz olarak örüp diğer yüze geçtiğimiz zaman ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Bu şekilde her iki yönde düz olarak örerek 3 haroşa sırası örüp gelelim. Üç haroşa sırasını tamamladım. 1, 2 ve 3. Şimdi bir sıra ön yüzde düz olarak öreceğim. Arka yüze geçeceğim. Arka yüzde de bir sıra ters olarak örüp ön yüze geçip modelimizi kurmaya geçeceğiz. Bir sıra ön yüzü örelim. Bir sırada arka yüzümüzü ters olarak örüp gelelim. 3 haroşa sırası ördükten sonra bir sıra ön yüzde düz, bir sırada arka yüzde ters olarak örüp geldim. Şimdi modelimizi kurmaya geçiyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Daha sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek kesmiş oldum. Tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 2 ilmek kesmiş oldum. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Burada 3 ilmek eksilttik. İpim
önde duracak şekilde. Şimdi 6 ilmek artırma yapacağım. Düz olarak öreceğim arkadaşlar. İpim önde, bir ilmek düz örüyorum. Buraya bir ilmek artırmış oldum. Tekrar ipimi öne aldım. Yine bir ilmek düz örüyorum. İpim önde olduğu için arkadaşlar buraya bir ilmek artırmış oluyoruz. Yine ipimi öne alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Üçüncü artırmamı yaptım. Tekrar ipimi öne aldım. Dördüncü artırmamı yaptım. İpimi öne aldım. Beşinci artırmamı yaptım. Tekrar ipimi öne aldım. Yine düz olarak örüp altıncı artırmamızı da yaptık. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek artırmış oldum. İpimi öne alıyorum. Şimdi ilk başta kesmiş olduğumuz gibi keseceğiz. Bu defa 3 ilmek değil de 6 ilmek eksiltmiş olacağız. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1 ilmek eksilttim. 1 ilmek daha kesiyorum. Yine 2 ilmeği birlikte örerek 1 ilmek eksiltiyoruz. Tekrar bir ilmek daha eksilttim. Yine bir ilmek eksilttim. Toplamda 6 ilmek keseceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek daha eksiltmiş oldum. 6 ilmek eksilttik. Yani burada 6 ilmek artırıp 6 ilmek eksiltmiş olduk. Şimdi tekrar ipimi öne aldım. Yine 6 ilmek eksiltme yapacağız. İpim önde, düz olarak örüyorum. Bir ilmek artırdım. Tekrar ipimi öne aldım. Yine düz olarak örüyorum. Bir ilmek daha artırdım. 2. İpimi öne aldım. 3. İpimi öne aldım. 4. İpimi öne aldım. 5. Tekrar ipimi öne alıp bir ilmek düz ördüm. 6. ilmeğimi de artırmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpimi öne alıp 6 ilmek eksiltiyorum. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek eksilttik. Şimdi 6 ilmek artırma yapıyorum. Yine ipimi öne alıp düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek artırma yaptıktan sonra 6 ilmek kesiyoruz. 1, 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek artırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek artırmamızı yaptım. Şimdi yine 6 ilmek eksiltiyorum. 1, 2, 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 3, 4, 5 ve 6. Şimdi tekrar 6 ilmek eksilteceğim. İpim önde, bir ilmek düz örüyorum. 6 ilmek artıracağım. Birinci artırmamı yaptım. 2, 3, 4, 5
ve 6. Yani arkadaşlar ilk başlarken 3 ilmek kestikten sonra 6 ilmek artırıyoruz. 6 ilmek eksiltiyoruz. 6 ilmek artırıp 6 ilmek eksilttik. Tekrar 6 ilmek artırıp 6 ilmek eksiltiyoruz. 6 ilmek artırdım. 6 ilmek eksilttim. 6 ilmek artırmamı yaptım. Yine başta olduğu gibi 3 ilmek keseceğim. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1. Tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 2. Yine bir ilmek daha kestim. 3. Sıra sonunda olan ilmeğimi düz olarak örüp arka yüze geçiyorum. Model kurulumumuz böyle arkadaşlar. Şimdi arka yüzümüzü tamamen ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Arka yüzü ters olarak ördüm. Şimdi ön yüze geçtim. Ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde de bir sıra ters olarak örüp gelelim. Daha sonra tekrar modelimizi kuracağız. Bir sıra ön yüzde düz ördüm, bir sıra da arka yüzde ters ördüm arkadaşlar. Şimdi tekrar modelimizi kuracağız. Model aralarımız 2 sıradan oluşuyor. Yine ilk model sıramızın aynısını öreceğiz arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra 3 ilmek keseceğim. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sıra başında ve sıra sonunda 3'er ilmek kesiyoruz. 1, 2, 3. Şimdi ipimi öne alıyorum. 6 ilmek artıracağım. 2, ipimi öne aldım. 3, tekrar 4, 5, ipimi öne aldım. 6. İpimizi öne alıp düz ördüğümüz için buraya bir ilmek artırmış oluyoruz. 6 ilmek artırdım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi 6 ilmek keseceğim. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek kestikten sonra yine ipim önde 6 ilmek artırma yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 6 ilmek kesip 6 ilmek artırma yapalım. Sıra sonunda kalan 6 ilmeğimizi yine sıra başında olduğu gibi 3 ilmek kesip sondaki ilmeği de düz olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Şimdi arka yüze geçip arka yüzümüzü ters olarak öreceğim. Daha sonra yine ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde bir sıra ters örüp tekrar modelimizi kuracağız. Modelimizi yine aynı şekilde kuracağız arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. O şekilde modelimizi kuralım. Daha sonra elbisemizin üst kısmını düz örerek devam edelim. Arkadaşlar ben elbisemin arka parçasını daha önce ördüm. Şu şekilde size göstereyim. Ön parçasını da aynı şekilde öreceğiz. Üçüncü modelimizi yaptıktan sonra düz örerek kesimlere kadar geleceğiz. Tam bu kısımda kesimlerimiz olacak. Daha sonra 3 haroşa sırası öreceğiz. Ön parçayla arka parçayı aynı şekilde örüyoruz. Hiçbir farkı yok arkadaşlar. Üçüncü modelimizi de ön parçamızda örelim. Daha sonra aynı arka parçayı örmüş olduğumuz gibi ön yüzü düz, arka yüzümüzü ters olarak örüp kesimlere kadar gelelim. Ön parçamızı modelimizi yaptıktan sonra
ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak toplamda 73 sıra ördüm. Tam modelimizin bitmiş olduğu kısımdan sayıyorum. Tam şu kısımdan 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak devam ediyor. Toplamda 73 sıra ördükten sonra kesimlerime geçiyorum. Şimdi haroşa olarak örmeye devam edeceğim. Hem de kesimlerimi yapacağım. Haroşamı her iki yönde de ters olarak öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Daha sonra bir ilmek keseceğim. 2 ilmeği birlikte ters örerek burada bir ilmek kesiyorum. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. Şimdi yine bir ilmek keseceğim. 2 ilmeği birlikte ters örerek bir ilmek kesiyorum. 2 ilmek ters örüp bir ilmek kesiyorum. 2 ilmek ters örüp bir ilmek kesiyorum. 2 ilmek ters, 2 ilmeği birlikte örerek kesip 2 ilmek ters örüyorum. Yine bir ilmek kesip 2 ilmek ters örüyorum. Yani 2 ilmek örüp bir ilmek kesiyoruz. İlmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 1, 2 ilmek ters örüp bir ilmek kesiyorum. 2 ilmek ters örüp 2 ilmeği birlikte ters örerek burada bir ilmek kesiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıramı ilmeklerimi keserek tamamladım. Toplamda 22 ilmek kestik arkadaşlar. Şimdi arka yüzü ters olarak öreceğim. Her iki yüzde de ters olarak örüp toplamda 3 haroşa sırasına tamamlayalım. Her iki yönde ters örerek 3 haroşa sırası ördüm. Şimdi 2 sıra ön yüzde düz olarak, 2 sırada arka yüzde ters olarak öreceğim. Yani 3 haroşa sırasından sonra toplamda 4 sıra örüp kol kesimine geçeceğiz. Dört sıra örüp kol kesimine geçelim. Üç haroşa sırası ördükten sonra 2 sıra ön yüzde düz, 2 sırada arka yüzde ters olarak toplam 4 sıra ördüm. Şimdi bu sırada kol kesimlerine geçiyorum. Kolumuz için kenarlarda 4 ilmek keseceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Burada bir ilmek kesmiş oldum. Tekrar düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 2 ilmek kestik. Üçüncü ilmeğimi kestim. Bir ilmek daha kesip 4 ilmeğe tamamlıyorum. Burada 4 ilmek kestik. Şimdi ipimi öne aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Kenarlarda burada 2 haroşa ilmeğimiz elbisemiz bitene kadar devam edecek. 2 ilmek ters, yani haroşamı ördükten sonra 2 ilmek düz öreceğim. 1 2 2 ilmek düz ördükten sonra burada bir ilmek keseceğim. Şu şekilde 2 ilmeği birlikte örerek burada bir ilmek kesiyorum. 4 ilmek kestikten sonra 2 ilmek haroşa örüp 2 ilmek düz örüyoruz. Daha sonra 2 ilmeği birlikte örerek burada bir ilmek kesiyorum. Şimdi düz olarak örmeye devam ediyorum.
Düz olarak örelim. Sıra sonunda 11 ilmeğim kalana kadar düz olarak ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Şimdi burada bu ilmeğimi şu şekilde çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yönünü sol tarafa doğru çevirmiş oldum. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Şimdi 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek haroşa örüyorum. Burada kalan 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde kolumuz için 4 ilmek keseceğim. Bu defa burada 2 ilmeği şu şekilde birlikte örerek kesiyorum. Ters örerek kesiyorum bu yönde. Yine bir ilmek daha kestim. Üçüncü ilmeğimi de kestim. Yine 2 ilmeği birlikte örerek dördüncü ilmeğimi de kestim. Ön yüze şu şekilde ilmeklerimin düzgün gelmesi için ters örerek kestim. Sol tarafta ters ördüm. Sağ tarafta da düz örerek kesmiştik. Şimdi arka yüzümüzü sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Arka yüzü ters örerek tamamladım. Ön yüze geçtim. Her iki taraftan da kolumuz için 4'er ilmek kesmiş olduk. Yine burada kesimlerimize devam edeceğiz. 2 haroşa ilmeğimizi ördükten sonra 2 ilmek düz örüp 1 ilmek kesiyoruz. Burada 1 ilmek kestikten sonra 2 ilmek düz örüp 2 ilmek haroşa ilmeğimizi örüp sondaki ilmeği de düz olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Kesimlerimize şu şekilde devam edeceğiz. 9 ilmek sağ tarafta, 9 ilmek de sol tarafta keseceğiz. Her ön yüzde her iki taraftan da birer ilmek keserek 9 ilmeğe tamamlayacağız. Kesimlerimize devam edelim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. 2 ilmek haroşa örüp 2 ilmek düz örüyorum. Daha sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Düz olarak örmeye devam ediyorum. Sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar düz olarak ördüm. Burada ilmeğimi çeviriyorum. Yönünü sola doğru çeviriyorum arkadaşlar. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek haroşa örüp sıra sonundaki ilmeğimi düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzümüzü ters olarak örüp tamamlayacağım. Yine aynı şekilde her ön yüzde her iki kenarda da birer ilmek kesmeye devam edeceğiz. Her iki tarafı da 9 ilmek olana kadar kesip kesme işlemimizi bitirelim. Her iki kenarda da 9 ilmek kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek bu kenarda, 9 ilmek de bu kenarda, toplamda 18 ilmek kesmiş olduk. Şimdi bu sırada en son kesimden sonra arka yüzü ördüm. Bu sırada model kuracağım. Yine etek kısmına uygulamış olduğumuz modeli buraya uygulayacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek haroşa ördükten sonra 1 ilmek düz örüyorum. Daha sonra
Burada 3 ilmek keseceğim. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Bir ilmek daha kesiyorum. Tekrar bir ilmek daha kesip 3 ilmeğe tamamlıyorum. İpim önde. Şimdi yine 6 ilmek artırma yapacağım. 1, ipimi öne aldım. 2, tekrar ipimi öne aldım. 3, 4, 5 ve 6. Şimdi 6 ilmek keseceğim. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek kestim. 6 ilmek artırma yapıyorum. 1, ipimi öne aldım. 2, 3, 4, 5, 6. Sıra başında burada 3 ilmek kesmiştim. Yine 3 ilmek keseceğim sıra sonunda. 1, 2 ve 3. Tekrar bir ilmek düz örüp 2 ilmek haroşa örüp sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamladım. Arka yüzümüzü ters olarak örüp tamamlayacağım. Daha sonra ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde bir sıra ters örüp tekrar modelimizi aynı şekilde kuracağız. İlk model sırasından sonra bir sıra ön yüzde bir sırada arka yüzde ördüm. Şimdi tekrar aynı şekilde modelimizi kuralım. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek haroşa örüp bir ilmek düz örüyorum. Daha sonra 3 ilmek keseceğim. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1, 2 ve 3. İpim önde. 6 ilmek artırma yapacağım. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. Tekrar düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek artırma yapıp 6 ilmek kesiyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İpim yine önde. 6 ilmek kestikten sonra 6 ilmek artırma yapıyorum. Birinci artırmamı yaptım. İpimi öne aldım. 2, ipimi öne aldım. 3, 4, 5 ve 6. Şimdi yine 3 ilmek keseceğim. 1, 2, 3. Kenarlarda üçer ilmek kesiyoruz. Bir ilmek düz örüp 2 ilmek haroşa örüyorum. Sondaki ilmeği düz örerek sıramı tamamlıyorum. İkinci model kurulumumuzu da yaptık. Arka yüzümüzü ters olarak örelim. Ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde bir sıra ters örüp tekrar bir sıra daha model kuralım arkadaşlar. Aynı etek ucuna kurmuş olduğumuz gibi 1, 2, 3. 3 sırada ön kısma modelimizi uygulayalım. Daha sonra düz olarak örmeye devam edeceğiz. 3 sıra model yaptıktan sonra düz olarak örmeye devam ettim. Kenar kısmından sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. 21 haroşa sırası olunca bu kenar kısmımız kesmiş olduğumuz kısımdan sayıyoruz. 21 haroşa sırası ördükten sonra 3 haroşa sırası öreceğim. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Her iki yönde de ters olarak 3 haroşa sırası öreceğim.
Şu şekilde arka kısmını örmüş olduğumuz gibi öreceğiz. 3 haroşa sırasına tamamlayalım. Daha sonra bağcık yapımına geçeceğiz. 3 haroşa sırası ördüm. 3. haroşa sırasını ön yüzde ördüm. Şimdi arka yüzde keseceğiz. İlk 4 ilmeğimizi örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 1 2 3. Bu 4 ilmekle bağcık öreceğiz arkadaşlar. Şimdi kesmeye geçiyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Daha sonra buradaki ilmeği tekrar şişime takıp yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İki ilmeği birlikte örerek kesip ilmeği tekrar şişe takıyorum. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bu şekilde sıra sonunda 4 ilmeğimiz kalana kadar kesmeye devam edelim. Yakasını keserek geldim. Şimdi şişimde 4 ilmeğim kaldı. Kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Şimdi bu 4 ilmekle bağcık öreceğim. Şu şekilde bağcığımızı düz olarak örüyoruz. İlk ilmeğimi aldım. 1 2 3 4. 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu 4 ilmeği tekrardan şu şekilde sol şişime geçiriyorum. Yine bu 4 ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 3 4. Bağcık örerken dönmüyoruz arkadaşlar. Hep ön yüzde düz olarak örüyoruz. Yine 4 ilmeğimi sol şişime geçirdim. 4 ilmek düz örüyorum. Yine ilmeklerimi sol şişime geçirip ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kordonumuzu istediğimiz uzunlukta olana kadar örelim. Daha sonra bu kordonu örmeye geçeceğiz arkadaşlar. İpimizi arkadan bağlayalım. Yine aynı şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar her iki kordonu da yani bağcığımızı da örüp daha sonra elbisemizin kenarlarını dikmeye geçelim. Elbisemizin bağcıklarını 30 santim kadar ördükten sonra arka parçayla birleştiriyorum. Arka parçamızı ön parçayla aynı şekilde örüyoruz. İlmek sayısını ve sıra sayısını aynı şekilde başlayıp örüyoruz. Sadece ön parçanın ön kısmına model koyuyoruz. Arka parçaya model koymadım. Elbisemizin arkasında model yok arkadaşlar. Etek kısmını aynı şekilde örüyoruz. Şimdi arka parçayla birleştirdim arkadaşlar. Elbisemizin bu kenarını diktim. Şimdi bu kenarı dikmeye geçiyorum. Son ilmeğin arasına şu şekilde batarak dikiyorum. Bu kenarı da dikerek elbisemizi tamamlayalım. Elbisemizin kenarlarını dikip elbisemi tamamladım. Ön kısmımız böyle. Arka kısmı da elbisemizin bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.